Sabah 7 kullanmaya başladı. Yer değiştireceğim. Motoru çalıştırdım. Alanya'nın tam merkezine girişte bariyer var. Erken saatte gidiyorum ki. Çok da bayağı doldu. Burası Avsallar mevki. Harika bir gün doğumu. Asfalt da parlıyor. Yaz sabahları vardır ya Haziran. Yanında sallana sallana geçmeyin. Yani şöyle gidiyor. Güzel. Çocuk gayet güzel gitti. Helal olsun. Karavan çekilir mi? Bu aracı göremezsiniz. Zaten çalışmıyor. Cinayete teşebbüs. Geç hadi geç. Yerimiz böyle. Nişanemiz olan üzerimizi değiştiği. Kokuyorum, ona bakıyorum. Rotalarında yok. Genelde açık denizde gideceksiniz. Yani ben hani onlar beni görmezse ben görüyorum. Bağırış çağırış kavga olabilir. Kameramı alır olay mahalline gider. Aslında yılbaşı öncesi var. Ve arkadaşlar günaydın. Sabah 7. Hava yeni aydınlanmaya başladı. Ben de toparlanıyorum. Daha doğrusu toparlandım. Camları vesaire açtım. Yer değiştireceğim. Alanya merkeze doğru hareket edeceğiz. Kapaklar kapalı. Camları biraz açtım havalansın. Hemen de havalanıyor zaten. Karavanın öyle bir güzelliği var. Kahvemi yaptım. Şimdi bir kahve içeceğim. Motoru çalıştırdım aracın. Hava soğuk malum. İçeri biraz soğuk kırılsın diye bunu açtım. İşe de yarıyor. Yaramıyor da değil. Güzel. Tüpümüzü de çıkaralım. Oh. Camı da kapatalım. Tamam herhalde ya. Hazırız. Burası kapalı. Altı unutuyoruz. Güneş mi doğuyor ya? Nasıl bu yaptı? Arabanın kaloriferini açtım. Evet, hazır. Çiçekler yakın mesafe gideceğim için bunları şeye almaya gerek yok. Yerleri sağlam. Zaten yavaş gidiyoruz. Onun dışında ben tabii ki kalınları giyindim. Sabah bayağı soğuk oluyor. Yani bir 10 dakika oturacağım. Kahvemi içeyim. Bir kendime geleyim. Dünkü hataya düşmeyeyim. Sonra da devam edip gidelim. Hava bugün de güzel. Yaklaşık 19 derece olacak. Şimdi ben böyle giyindim. Ama bir yaklaşık 3 saat sonra tekrar şort ve tişörtlerimi giyeceğim. Güzel. Dün erken yattım. 11 gibi yatmışım. Sabah 6.30'da kalktım. İyi geçiyor ya zaman. Havalar öyle içeri hapsedecek bir hava yok. O yönü güzel. Aslında Antalya'nın iklimi böyleydi de her zaman. Fakat bir 2-3 senedir bayağı yağış ve sert geçiyordu. Geçen sene Mart ayında bile ciddi olarak Mart sonu Nisan ortasına kadar ciddi hava soğukluğu vardı. Ayaz vardı. Deniz çok sakin. Karavancı komşularımız hala orada duruyor. Görünüyor mu bilmiyorum. Güneş tam karşıdan doğacak. Şimdi nereye gidiyoruz? Alanya'nın tam merkezine, göbeğine, turistik yerine, eğlencenin en fazla olduğu yere, liman kısmına gideceğiz. Bir gece orada kalacağım. Hani o atmosferi de görmenizi istiyorum. Oldukça güzel, hareketli. Havada güzel olduğu için o teknelerin orası. Öyle diyeyim size.
Tabii göreceğimiz yeri giriş ve çıkış olarak düşünün. Yani girişte bariyer var, otomatik açıyor. Sonra geçirdiğiniz zamana göre otopark parası kesiyor. Çıkışta ödüyorsunuz. Ben bir gün kalacağım için büyük ihtimalle 30 lira civarı öderim herhalde. O da aklınızda olsun. Gidince göreceğiz zaten. Her gideceğim yere, kalabalık yerlere, şehir merkezlerine erken saatte gidiyorum ki kolaylıkla yer bulabileyim. Öyle öğlene falan bulursanız yer de bulmak zor. Trafiğe de girersiniz. Sıkıntı olur sizin için. Şu saat bile geç aslında da, ama hani bildiğim yer. Orada da çok araba, otopark sorunu yok. Gideceğim, güzel bir yere alabileceğim keyfime göre. Bir bismillah deyip kapımızı açalım. Burada peçeteler var. Bunları atacağım. Bunlarla yerleri kurutmuştuk da. Çöpümüzü de atacağız. Çöp de bayağı doldu. İyi, şimdi poşetleri sağlam yapıyorlar en azından. Işıkları kapatalım. Şunu da kapatalım. Başka da açık. Kapımız kilitli. Hadi arkadaşlar, bismillah çıkalım. Arkadaşlar, size bir yer daha göstermek istiyorum. Burada kalmayacağım. Burası Avsallar mevkii. Biliyorsunuz buranın çok güzel manzarası olan bir yer var. Nasıl diyeyim? Ya zaten Avsallara gelince görürsünüz. Burada çok sayıda karavancı kalıyor. Harika bir yer. Yani mekanı göstermek istiyorum. Her geldiğimde burada 2-3 karavancı mutlaka kalıyor. Ama ben şunu tahmin ediyorum. Yabancı karavancılar benim gibi geziyor. Yani adamlar 2 gün bir yerde kalıyor. 2 gün sonra ayrılıyorlar. Buranın tepeden harika bir görünüşü var. Zaten sanki böyle Miami sahili gibi muazzam bir sahil. Burası İncekum plajı. Aklınızda olsun. Şöyle göstereyim. Buraya da uğrayabilirsiniz. Karavanınızı şöyle çekip denize girebilirsiniz, gezebilirsiniz, yürüyüş yapabilirsiniz. Bura meşhurdur zaten, İncekum plajı diye görürseniz. Sizin için girdim buraya. Burası da aklınızda olsun. Çok sayıda yer var tabii ki. Yani şu şeyler sizi yanıltmasın. Hep mekan isimleri vesaire var. Burası onlara ait değil. Aklınızda olsun. Gelip rahatlıkla kalabilirsiniz. Yani o benim biraz önce çıktığım yerden yaklaşık 4 ya da 5 kilometre sonra burası. Burada şey de var. İşte kafesi, bakkal, öyle diyeyim, market tarzı. Yani acil ihtiyaçlarınızı buradan da alabilirsiniz. Şehir merkezine yakın, Avsallara yakın. Avsallar büyük bir yer. Tabii bir tane çekme karavan var burada. Vesaire vesaire. Ve gün doğumunu yolda yakaladık. Harika bir gün doğumu. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Bu arada resmen kör ediyor insanı. Gözlüğü olmayanlar yandı. Öyle diyeyim. Tam dibimizde. Oh, inanılmaz yani, şu an cidden sanki sis var gibi önümü göremiyorum. Çok çok güzeldi. Sanki böyle projektör tutuyorlar size. Tekrar çıkacağız oraya. Biz sağ şeride geçelim. Normalde ben hep sağdan giderim, yani orta şeridi de işgal etmem. Harika. Yani yazık değil mi? Şimdi arkamdaki kamyon ne diye şerit değiştirsin, zora girsin. Zaten yasa olarak da en sağdan gitmeniz gerekiyor sizin. Yavaşsanız şayet. Bu arada araçları sağdan geçmek serbest. Yasak diye bir şey yok. Ama şerit değiştirerek geçemezsiniz. Mesela ben bu şeritte gidiyorsam eğer ve şu kamyon yavaş gidiyor diyelim, ben onun sağından rahat rahat geçebilirim. Hiçbir yasal olarak sakınca yok. Fakat orta şeritten sağa geçip
onu sollayıp gidemem. O da aklınızda olsun. Sağdan geçmek serbesttir. Sadece şerit değiştirmeden gittiğiniz takdirde. Bu da bir bilgi. Cidden bu güneşe karşı gitmek de yani ciddi anlamda zorluyor. Önünüzü, arkanızı, sağınızı, solunuzu çok seçemiyorsunuz. Çünkü şey yapıyor. Benim güneş gözlüğüm var da normalde şeyi indirebilirim. Ama asfalt da parlıyor. Zaten en büyük sakınca o. Zaten dikkat ederseniz araçların çok yani hava açık ve güneşli olmasına rağmen güneş arkanıza ya da önünüze geçtiği anda otomatik farlarını yakarlar. İşte bunun sebebi de budur. Güneşin o ışığını aracınızı görecek olan kişilerin daha iyi fark etmesi için bunu yapar. Ben bunu ilk şeyde fark ettim. Dikiz aynasından ben ne zaman arkaya baksam ve böyle güneş olsa, güneş batımına doğru şeyi yakar, farı yakar. Önce çok anlam veremedim ama sonra da anladım ki güneşin arkada ya da önde olması da güvenliğiniz açısından araç farlarını yaktırıyor. Şu an palmiyelerin arkasında harika duruyor. Yani şunu indirseniz de fark etmez çünkü asfalta vuruyor. Bakın ışık yandı. Güzel. Saat kaç bu arada çok merak ettim. Saat 8'i 17 geçe. Demek ki 8'de güneş doğmaya başlıyor. Ya bu arada ben hem çekim yapıyorum, hem araç kullanıyorum, hem konuşuyorum. Dediğim gibi sürçülisan edersem kusura bakmayın. Yani yaptığım iş de kolay değil açıkçası. Ama böyle hızlı giderken çekim yapmıyorum dikkat ediyorsanız. Sağ şeritte gidiyorum. Hızım 40-50 arası. Etrafımı da güzelce kontrol ederek çekim yapıyorum. Bu arada şöyle bilgi de vereyim. Ara ara böyle trafikle ilgili. Cep telefonuyla konuşmak araçlarda serbest. Ama nasıl serbest? Yanlış biliyorsam düzeltin. Ama benim bildiğim bu. Kulağınıza götürmediğin sürece megafonu açıp elinizde tuttuğunuz zaman ceza yazılmıyor diye biliyorum ben. O da aklınızda olsun. Ben orta şeritten gitsem bu tır yazık değil mi? Adam sola girecek. Yani dar bir yerden geçecek. Manzara harika. Çok güzel. Tamam, karavanla kalmak çok güzel bir şey ama karavanla gitmek de ayrı bir şey ya. Arkadaşlar şu minibüs sürmenin zevki gerçekten bunun bir üstü, yani zevk olarak kamyon ve tır. Zaten bu kamyon ve tırları hiçbir şeye değişmem. İnşallah amacım da o. Artık küçük arabaları sevmiyorum. Ciddi anlamda bilen bilir beni. Araç hastalığım var ama küçük arabalar, ya diyorum ya size, bana son model Mercedes getirsinler. Desinler al bunu. Tabi satmamak kaydıyla. Diyecekler o mu bu mu? Hiç yani düşünmem bile, bunu tercih ederim. Başka bir şey ya bu ağır vasıta, başka bir şey. Ağır vasıta sürmekten çekinenler hiç korkmasın. Belli bir süre sonra artık bu araba gibi oluyor. Yani arabadan daha kolay. Bakın görüş açısı oldukça geniş ve yüksektesiniz. Dolayısıyla arabadan, ben ablamın arabasını kullandım işte İstanbul'a gittiğimde. Yok ya kullanamıyorsun. Niye? Basık geliyor. Sağını solunu göremiyorsun sanki. Bu kısa burun. Kısa burun olduğu için de şey. Bu arada aracıma bir isim buldum. Beni Instagram'dan biri takip etti. Beyaz Balina. Aracı aynı benim gibi. Volt. Sanırım beyaz bir karavan. Çok hoşuma gitti. Beyaz Balina. Balina ismi buna yakışıyor. Hani ondan kopya çektim. Ben de ne diyeyim? Siyah balina mı diyeyim? Ya da balina mı diyeyim? Mavi balina mı diyeyim? Bilmiyorum ki. Ama balina ismi hoşuma gitti. Buradan da söyleyeyim, hani şey olmasın, sanki taklit ediyor gibi ama güzel yani. Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok. Evet, bembeyaz çok güzel Volt karavanı var herhalde. Bayandı, tam hatırlamıyorum.
o beyaz balina diyor. Ben de ne diyeyim bunun rengi de tam çözemedim ki. Yani balina olacak ama başına bir şey bulamadım. Hani böyle bir fikriniz varsa tabii ki akıl akıldan üstündür. Balina. Güzel. Balina. Onu diyordum, bir üstü artık kamyon ve tırdır. Zaten onların kullanımı bir başka. Hele şimdiki kamyonlar, tırlar arkadaşlar mucize ya. Acayip şeyler ya. Yani tekrar ediyorum, karavan alacak kişiler hiç çekinmesin, alsın. Emin olun bunu sürmek çok daha kolay. Dönüş açısı arabadan daha güzel. Bakın arabanın zor döneceği yerlerden, hani araba derken tabii ki küçük arabadan bahsetmiyorum. Hani orta düzey bir arabanın dönebileceği yerlerden dönebiliyorsunuz. Mesela benim Toyota Hilux dönemiyor çoğu yerde. Bunun kadar dönüş manevrası yok. Çok bahsettim. Onun da çekimini yapacağım size. Çekme karavancılara araç tavsiyesinde bulunacağım. Tecrübeyle sabit. Bende bir tane Citroen Picasso vardı yeni kasalardan. Çok güzel araçtı. Her şey otomatik, uzay mekiği gibi. Hatta otobüs diyorlardı ona. Öne oturduğun zaman her yer açık. Muazzam bir arabaydı. O da böyle şey tadı veriyordu size. Yani büyük araç kullanma tadı veriyordu. Ona çeki demir vesaire taktık ama iş geliş 1.6 motor 110 beygirdi herhalde. Ama otomatikti de, ama istediğimiz verimi alamadık ve arabayı ön takımlar hep değişti. Volantı, baskı balatası, şuyu buyu ve 750 kilo üstüydü. Karavancılar size abi araban çeker demesine. Mesela ben bu kamyonu buradan geçmem yasal arkadaşlar. Karavancıların size abi çeker demesine hiç aldanmayın. Bakın bunu söylüyorum. 750 kilo yani 3.20-3.75'i geçtiği anda tehlike yaratır. Aklınızda olsun. Traktör değil arkadaşlar. Yani çekme karavan alacaklar önce kendilerine iyi, en az 2000 motor ve 4x4 çok kibar olmayan bir araç almalarını tavsiye ediyorum. O yüzden ben özellikle size o pick-up'ımın tanıtımını yapacağım. Yani motoru taşıttan sayıp da şey yapmayın arkadaşlar. Çok yakınından geçmeyin. Rüzgarıyla o kişiyi atarsınız. Özellikle kamyoncular ve tırcılara sesleniyorum. Yani şu tır yanımdan geçtiği zaman beni bile sallıyor ki motoru ne yapmaz. Yasal sınır 1 metre olması lazım ama araç büyüklüğüne göre de değişebiliyor. Seviyorum ya böyle trafik kurallarını araştırmayı vesaire. Hoşuma da gidiyor. Aslında biz kendi kendimize her şeyi zorlaştırıyoruz. Halbuki yani herkes kurallara uysa kimsenin başı ağrımaz. Kendi işimizi kendimiz zorlaştırıyoruz. Bakın şu öndeki orta şeritten gittiği için bakın tır boşu boşuna sol şeride geçti adam. O kurt köpeği çok güzel. Kastıra gidiyor. Yani viraj dönüyorsun, dar yol. Ya geç sağdan git yani. Sen şimdi çimento kamyonu niye orta şeritten gider? Anlamıyorum. Şimdi ışıklara geldi ya. O zaman hani yandan kaçacak diye sağa geçti. Demek istediğim buydu aslında. Hava ısınmaya başladı. Camım açık. Kaloriferi çalıştırıyorum. Ama hava dokunmuyor. Ya sen kendimi yaz sabahları vardır ya, Haziran, özellikle Haziran sabahları gider gibi hissettim. Şimdi saydığımız zaman Aralık bitti. Ocak, Şubat, Mart. Yani Mart'ı saymasak, Mart'ta da çünkü güzel oluyor. Bahar ayı. 2 ayımız kaldı yaza. Hiç bitmeyen yaz yapmışlar. Bu da Akdeniz'de yaşamanın avantajları. Ama emekliler için Akdeniz güzel.
tabii bir 2 ay sıcağı var. Şimdi Akdeniz'e, yani ben Akdeniz diyorum, tek Antalya demiyorum. Akdeniz'e şöyle bir iftira atılıyor. Çok sıcak orada yaşanır mı? Ben her zaman diyorum, sen Temmuz Ağustos'ta buraya gelirsen tabii ki yaşanmaz. Yani tatile geliyor çünkü. O zaman gelmeyeceksin. Buranın asıl güzelliği bilen bilir. 8-9 ay buranın ikliminin harika olmasından kaynaklanıyor. Şimdi burada yol daralıyor. Şimdi sola geçeceğim. Evet. Fakat önümdeki aracı sıkıştırmayacağım. Çünkü o da sola geçecek. Geç hadi. Hala sağdan gidiyor. Bir an önce geç ki hani insanlar da ona göre pozisyon alsınlar. Ben yolu biliyorum da hani geçiyorum. Bu Alanya'ya giriş virajları güzel. Bir tane motor tam yanımızda, bakın tam yanımda. Ben onu son anda fark ettim. Şimdi ben sağa geçsem onu ezer geçerdim. Resmen son anda fark ettim. Çünkü hem güneş var hem kör noktaya girdi. Ve ondan bizim aramızdan geçip geldi. Hani standart bir takibi yok. Özellikle motorculara arkadaşlar dikkat edin. Günde 10 saat motor kullanınca bunların da feleği şaşıyor. Ben en çok yaya ve motorculara dikkat ederim. Allah vermesin. Şimdi bak, bu tehlikeliydi. Ben sürekli aynalarımı kontrol ediyorum. Şimdi ben normalde o grader mi ne, işte kepçe mi ne, onu geçtim, kafayı çıkardım, onu görmem 1 saniye, 1 saniye sonra o kayboldu. Dolayısıyla ben hemen sağa geçecektim. O da yavaş bir motor, yani CC'si çok düşük. Direkt sinyalimi verip sağa geçsem tehlike yaratacaktı, onu söyleyeyim baştan. Hele bu yollarda motorcular bu küçük araçlarla araçların aralarından girmesinler. Tamam, şehir içi bir yere kadar ama yok yani, görünmüyorsunuz. Açık söylüyorum, görünmüyorsunuz. Yani görmüyoruz sizi. Çünkü ben aynadan bakıyorum, kimse yok. O benim arkamdan bir çıkıyor, saniyede yanımdan geçiyor. Çok riskli, çok riskli. Bir de lütfen ağır vasıtaların ya da bir arabanın ya da minibüsün neyse yanında sallana sallana geçmeyin. Şimdi ben buradan gidiyorum, yanımdaki araba dibimde sallana sallana geçmeye çalışıyor. Ya önümde benim belki bir engel olacak, bir şey olacak, üzerine kırabilirim. Hani beni sıkıştırabilirsin, frene basabilirim. Ya geçin gidin, gaza basın, geçin gidin aracın yanında. Ya dibimden şöyle gidiyor adam. Arkada bir motor geliyor. Evet, gelsin, güzel. Yol ortalamış gidiyor. Evet, sinyalini verdi, geçti. Tamam. Bu amenna. Güzel. Çocuk gayet güzel gitti. Helal olsun çocuğa. Kaskı, maskı, her şey var. Bakın, şeridini koruyarak gidiyor. Yani bu bir taşıt. Arkadaşlar bu bir taşıt. Bunun tırdan farkı yok. Motorlu bir araç. Bakın geldi. Sağımdan da geçebilirdi. Geçmedi. Çünkü olabilir, dalgınlığa gelebilir. Emniyet şeridine de az da olsa geçiyoruz. Güzel bir örnekti bu çocuk. Biraz önceki motorcuyla alakası yok. Çünkü bu canlı seviyor. Ailesini düşünüyor. Tek kendinizi düşünmeyeceksiniz. Yani size bir şey olsa aileniz perişan olacak. Yazık değil mi? Bu arada hep şunu merak ettim. Bunu sorgulayacağım. Ama bilgisi olanlar da bana yazabilir. Şimdi Alanya girişine geldik. Biraz sonra sahile çıkacağız. Kırmızı ışık yandı. 31 saniye. İşte böyle olsun ya. Arkadaşlar, karavan çekilir mi? Yani karavan çekilir mi derken, karavanı böyle kaldırıp hani arabalar yasak yer olduğunda çekiyorlar ya, karavan çekilir mi? Şimdi karavan ev gibi, içinde eşyalar var. Ağır bir şey. Yani bunu çekecek çekici de tanımıyorum ama bazı ukalalar hani affedersiniz, sidik zoru derler ya, sidik zoruyla kaldırmaya çalışıyorlar. O da istenmeyen sonuçların sebep oluyor. Ben bunu bir araştıracağım. Karavan, hani cezamı kes, tamam, amenna, yasak yere park ettiysem, ama çekme karavanda olmaması gerekir bence. Çok büyük sakıncaları var. Bununla ilgili ben bir araştırma yapacağım. Ama bilgisi olanlar da bana yazabilir.
cezamı kes. O sorun değil. Yani tak cezamı kes. Ama karavanı kaldırma. Bu karavan farklı. Yani bu 2000 boş ağırlığı 2600 kilo. Şu andaki karavan olarak ağırlığı maksimum 4,5 ton. Ciddi bir ağırlık yani. Buradan sağdan gireceğiz ufak ufak. Şimdi şu öndeki kamyonun plakası okunmuyor arkadaşlar. Bilerek de yapıyorlar. Şimdi buna polis görse ceza keser. Bakın dibine girdim. Hala okunmuyor. Yani resmen 07 H mi, Y, N mi, J mi, C mi okuyabiliyor musunuz? Yok. Şimdi kolluk kuvvetlerinin bu tip şeylere dikkat etmesi lazım. Bakın hiçbir şekilde stop lambaları görünmüyor. Peki bu adam gece gitse ne olacak ya? Allah vermesin yani gece bu aracı göremezsiniz. Zaten çalışmıyor sol tarafı. Sağ tarafta az bir şey yanıyor. O şekilde. Plakası kapatmış. Resmen çamura bulamış. Yani şu an bu cinayete teşebbüs. Açık söylüyorum, cinayete teşebbüs. Soldaki ablam da şey yaptı. Telefonla karavanın resmini çekti. Büyük ihtimalle takipçi olacak. Alanya Belediyesi, dikkatli geç. Belediye arabaları da az değil. Bakın söyleyeyim size. Belediye kamyonları, kamyonetleri, altlarında da güçlü Ford'lar var. Bak, bu ablam da almış çocuğunu ön tarafa. Ufak ufak gidiyor. Kesin yabancıdır ama. Güneş çok vuruyor. O yüzden her şey gölge halinde görünüyor. Yavaş gitmeye çalışıyorum. Çünkü yaya vesaire olduğu zaman görünmüyor. Arkadaşlar sol taraf Alanya Otogarı. Burası benzinlik gerçi de. Yaya geçidi var ama inanın hiçbir şey görünmüyor. Burası Alanya Otogarı. Saat başı burada her yere şey var. Güneş çok fena ya. Siperiliği indirsem de fark etmez çünkü asfalt parlıyor. Evet, şimdi buradan sağa döneceğiz. Burada da fena güneş var. Siz görebiliyor musunuz etrafı ya? Nereden? Sağdan değil. İleriden. Kaleye gider gideceğiz. Biz de sağa şöyle geçtik. Ufak ufak gidelim bakalım. Ya onu diyordum. Karavanda tamam kalmak güzel ama yol gitmek de güzel ya. Motosikletle ayrı bir şey de işte motosikletle de her yerde kalamıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar şu bilgiyi vereyim. Sprinter yani bu model 2000 küsur modellerdeki Sprinter'larla Volkswagen Crafter'lar aynı. Birebir aynı. Sadece logo değişik. O kadar. Şase, masa, işte farlar değişik vesaire. Aynı üretim. Dolayısıyla bazı takipçilerim soruyor hani Sprinter mı Crafter mı diyorum, hangisini alırsan al hepsi aynı dedim. Dolayısıyla böyle bir kararsızlığa düşmeyin. Yani hangisi hoşunuza giderse alın ama birebir bütün verileri aynı. Motor, teker, kasa hepsi aynı. Sadece işte ön far değişik. Hatta arkaları da aynıdır. Bilirsiniz. Şase, masa her şey aynı. Buradan nereye veriyor? Damlataş. Yok. Damlataş'a gitmiyor. Kızıl Kule. Buradan mı gidiyorduk ya? Yok. Buradan değil.
Kızılkule. Yok, yerden ya. Dediğim gibi o konuda kararsız olmayın. Ortak üretim, yani adamlar haklı diyor, Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok diyor, zaten yapıyoruz diyor. Milliyetçi adamlar ya. Mercedes Volkswagen rakip diyorsunuz ama zaten adamları iyi araç yapmış yani. Onlar hep danışıklı dövüş yapıyorlar ya. Mesela dikkat ediyorum, bakın Mercedes'in tırı var, BMW'nin yok. BMW'nin motoru var, Mercedes'in yok. Yani böyle milliyetçi bir tutumları var. Hani birbirlerini tamamlıyorlar. Birbirleriyle rekabet etmektense global dünya ile rekabet ediyorlar. Ülke olarak daha güçlü hale geliyorlar. Bazı konularda birbirlerinin eksiklerini tamamlıyorlar. Garip. Ama güzel bir şey. Ve arkadaşlar sahile çıkmak için liman, Kızılkule. Ya işte ben de diyorum niye karıştırıyorum? Kızılkule kale. Çünkü tabelalarda Kızılkule kale yazmış. Kule yani aslında onun asıl. Kale dediği de o üst taraf. Güzel yer olan ya. Buradan sağdan gireceğiz. Az kaldı yani 1-1,5 kilometre, ya 2-2,5 var. Bu yolu hatırladınız sanırım, hani kaleye çıkış yolu. Normalde şu arabanın geldiği yerden gelmiştik biz. Dönüşü. Bakın yollar boş, rahat rahat gidiyoruz. Ki aslında çok erken de değil. Burada mecbur kaldırım tarzı, yani aslında yola sığamazsınız. O imkansız. Parke taşlara çıkıyorsunuz. Sol taraf. Buraya gideceğiz arkadaşlar. Görmeniz daha iyi. Geç hadi geç. Çok eğlence mekanları, restoranlar var. Ve otopark girişine geldik. Buraları hep gezdireceğim size. Harika yerler var. Burada otomatik okuma var. Otomatik okuma ücret ne kadar diyor. Ücretli otopark. Ne yapalım? 15 dakika ücretsizmiş. Şimdi buradan plaka okuyor. Direkt geçiyorsunuz. Bu sahilleri hep gezeceğiz arkadaşlar. Bu şey var. Tren. Alanya turu yaptırıyor. Şimdi aslında bu Çalıkların burası güzel değil mi? Hem şey değil, hani göze batmıyor. Bakın burada kamera da var. Şimdi çok da ileri gitmek istemiyorum. İleride yer. Ya bence burası iyi ya. Tuvalet de varmış. Tuvaletle işim yok da. Şimdi gittiğin zaman geri dönemiyorsun. Öyle bir sorun var. Bu kaldırıma geliyorsun. Rıhtım girişi. Aslında bu ufak sarı şeyler var. Ben geri gideceğim. Çalılar olsun. Karavanımızı perdelesin. Ayrıca burası en geniş nokta park etmek için. Ne oldu?
Kendi kendine çalışıyor ya. Arkada bir şey mi var? Yok. Şurası motor için. Bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor. Garip. Çıkış noktasını da kapatmayacağım. Yaya çıkış noktası var. Şu an Silme gidiyoruz. Burada yaya çıkış noktası var. Yerimiz güzel ya. Solda mekan var. Ama hani benim çıkış payım olsun. Yani şeyden çıkış. Oo, çok yavaştık. Çünkü yol kavisli. Kavisli olduğu için şöyle biraz daha geniş alayım. Harika manzara. Buradan Kıbrıs'a feribot seferleri oluyor yazın. Şimdi başka çıkış noktası var mı? Orada Mısırcı amca var. Tam şurası çok güzel aslında. Güzel orası. Biraz daha geriye gidelim bakalım. Siz görüyor musunuz aynadan bilmiyorum da. Ayrıca şuradan da kontrol ediyorum. Evet. Burada da bir çıkış noktası var. Şimdi burası mı orası mı? Burası iyi arkadaşlar. Nasıl bu kararım? Karavana öyle çok yanaştırmayacağım ki kapıdan çıkabileyim. Zaten sarı çizgi var. Ya burada da kestaneci var ya. Bunların kokusundan da durulmaz ki. Ben en iyisi şöyle gideyim. Burası iyidir. Çıkış noktası burası. Burası motor yeri. Kamera tam altımızda. Ay var mı acaba ya? Evet. Böyle kalsın. Tamam arkadaşlar. Şimdi inelim. Biraz yürüyelim sabah sabah. Yürümeyi de özledim. Sahillerde. Hadi bakalım. Ve arkadaşlar park ettik. Yerimiz böyle. Ben şu konuda garanti verebilirim. Tabii benim gibi hani karavanda çok yayılmadığınız sürece benim park ettiğim, kaldığım her yerde kalabilirsiniz. Atıyorum bunu gören, işte gelmek isteyen karavancı takipçilerim gelip benim çektiğim yere çekebilirler. Hiçbir sorun yok. Zaten o anda bir sıkıntı çıksa ben size her şekilde söylerim. Öyle şey yok. Ama şimdiye kadar o sizi korkutmalarına izin vermeyin. Bazıları var, reyting almak için yapıyorlar. Sahil güvenlik çok güzel duruyor. Reyting almak için bunu yapıyorlar. Yok şuradan kovulduk, buradan. Beni bir kere jandarma geldi. O da beni uyarmak için, işte dediğim gibi abi hırsızlık var, istersen camını kapat. Ya da daha güvenli olmak istiyorsan da işte şeye git, taşucu merkeze git diye geldiler. Onun dışında kimse bana kış demedi. Ve kaldığım yerleri de az çok biliyorsunuz zaten. O konuda bana güvenin. Bir sıkıntı olsa zaten sizi bu yola sokmam. Çok güzel ya. İyi oldu vallahi, bu havaların tadını çıkarıyorum. Tuvalet var burada. Yani ücretli tabii ki. Karavan da iyi kamufle oldu ha. Mısırcı amca orada. Bir mısırını yeriz artık.
Karşıya geçelim. Bir sahili göstereyim size. Bu arada burası tek yol. Yani sadece gidiş var buradan. Bakalım otoparkta ne kadar yazar. Amcam zincirlemiş komple. Sahil böyle devam ediyor. Asıl büyük tekneler orada. Bir de Kızılkule. Biz şu tepede kalmıştık. Tabii buradan görünmüyor. Şu tepede kaldık. Size bahsetmiştim yani günübirlik böyle VIP şeyler var. Bu VIP teknelerle insanlar gidiyor. Ama şurada bir balıkçı var. Çok güzel. Kooperatif. Oradan balık yemeyi istiyorum. Karavanımız bu şekilde duruyor. Güzel perdelenmiş. Ya kimsenin bir şey dediği yok da işte. Yürüyüş yapacağız tabii ki. Burası akşamları ana baba günü. Akşam hareketliliğini de size göstereceğim. Size ayrıca şu I love you Alanya yazan yer var ya. Yani ay kalp Alanya. Oraya da çıkaracağım. İyi, temiz, güzel. Şimdi ne yapalım? Ben karavana geçeyim. Ufak ufak yerleşeyim. Sonra kendime güzel bir kahve yapayım. Ha, çöpümü şuraya atayım, evet. Bir mesafemiz de var arkadaşlar. Önce şu aracın kapısını açayım. Şimdi bunu burayı kilitleyeceğim artık. Hadi be. Heh. Aferin. Arkaya gerek var mı? Katlayayım. Yani yol çok geniş. İki tane tır geçer buradan. Mesafem çok iyi. Rahatlıkla girip çıkabilirim. Evet. Çiçeklerimiz bakın olduğu gibi yerdeler. Yerindeler yani. Şimdi şöyle akşam ışıkları kapatın. Sandalyenizi koyun. Öyle izleyin. Çok güzel manzara ya. Çöp manzaramı bozuyor, onu atayım bari. Tabii çöp birkaç gün kalınca bayağı koku yapmaya başlıyor. Buraya nasıl sığdıracağız bunu arkadaşlar? Ağzını bağlamaya gayret ediyorum. Hadi baba.
Her zamanki gibi nişanemiz olan bu bayrak gibi düşün. Şunları da kapatayım, içeri görünmesin. Burayla işim yok. Nişanemiz olan home yazımızı asıyoruz. Hava güzel ısındı. Şimdi kapıyı kapattım. Sadece şu açık kalacak. Bu da yeter. Tabii ki ne yapacağız? Üzerimizi değiştireceğiz. Çünkü baya hava ısındı. İçliğim bu arkadaşlar. Siyah. Çok güzel. Çok sıcak tutuyor. Kısa kollu. Ne ses geliyor ya? Çıtır çıtır çıtır. Buradan geliyor. Başka bir şey olmasın da. Burası aynı zamanda gümrük arkadaşlar. Burada dediğim gibi Kıbrıs'a yazın seferler, arabalı değil ama yolcu feribotu. O da 3,5 saatte Girne'ye gidiyor. Aklınızda olsun. Yine Akgünler yapıyor bu işi. Gümrük statüsünde. Ve arkadaşlar artık yerleştik. Kokuyor mu ona bakıyorum da kokusu gelmiyor ya. Yok, gelmiyor. Yani o kadar ki hani kapatmayı bile unuttum. Az bir şey geliyor, o da normaldir yani. O sökme, takma, açma zamanı ile ilgili. Yerim güzel, insanlar yürüyüş yapıyor. Çoluk çocuk, bisiklete binenler, koşanlar. Öğrenciler geçiyor. Tabi okulu kıran öğrenciler. Deniz durgun. Nescafe yaptım. Huzurlu ya, güzel. Tabii kalabalıklaşmaya başlayacak. Karşıdakiler gemiler, kılavuz gemiler ama bayağı var. 3 tane büyük bir gemi var. Onların hemen arkasında var. Fener. Deniz feneri. Buraya sanırım kruz gemiler de geliyor. Ama çok sık gelmiyor. Aslında kruz gemiler için çok ideal bir yer. Ama öyle bir lobimiz yok maalesef. Teğet geçiyorlar. Bildiğim bir tek Kuşadası var yani. Kuşadası'na yanaşıyorlar. Fazla. Normalde her gün bir kruz gemisi gelmesi gerekiyor. Rotalarında yokuz. Bilmiyorum. Sahil güvenlik karşıda. Hatırlarsanız bir olay olmuştu. İki tekne kavga etmişti. Birbirlerine çarpmışlardı. Burada oldu o iş. Artık ne alıp veremedikleri varsa. Zaten herkes yetecek müşteri var. Toplasan 10 tane tekneyi geçmez. Ha, burada tekne turuna katılır mısınız? Ya burada koy yok. Hani buradan çıkıyor işte Alanya Kalesi dibine vesaire gidiyor. O yani bir şey gibi karıştırmayın. Bodrum, Fethiye, Göcek tekne turları çok ayrı. Onlara kesinlikle katılın derim ama hani burada eğer denizi seviyorsanız çıkabilirsiniz ama genelde açık denizde gideceksiniz. Gemiler büyük, eğlenceli, köpük partileri vesaire var. Hani onu vurgulayayım. Eğer kafa dinlemek için gidecekseniz bunlar çok onlara uygun değil. Ama ailenizle eğlenmek, çoluk çocuk istiyorsanız tabii ki çıkın yani. Açıkçası bugün öyle fazla dışarı çıkmadım. Yürüyüş yaptım. Bir de etraf kalabalık diye öyle çok hani zıplayıp da çekim yapmak istemedim. Aşırı derecede yürüyenler vardı. Bulunduğum yerden memnunum. Çok rahatım. Perdeleri kapattım. Her yer kapalı. Üst taraf açık. Bu arkam da kapalıydı da hani şey yapmak için hani göresiniz diye biraz da açtım. Burası Alanya eğlencenin merkezi. Yani zaten yarın sabah mekanları size göstereceğim.
Şimdi akşam göstermeye gerek yok. Rahatsız olabilirler diye. Zaten eğlence mekanlarının sesleri geliyor. Müzik sesleri falan olduğu gibi karavanın içinde. Öyle rahatsız etmiyor. Yani kaliteli tesisatları var. Böyle cızır cızır etmiyor. Oldukça hani güzel geliyor ses. Karavan içine güzel yankı yapıyor. Biraz sonra yatağıma geçeceğim. Hani uyumaya başlayacağım. O arada karanlıktayken bir sağa solu sizlere gösteririm. Siz de bakarsınız. Camı çok açamadım. Restoranlar, barlar, kafeler ve dibimde mısırcı olduğu için direkt o kokular kömür kokusu gibi. Onlar direkt karavanın içine geliyor. Dolayısıyla öyle fazla açma ihtiyacı duymuyorum. İnsanların ilgisi çok fazla karavana. Yani ben hani onlar beni görmese de ben görüyorum. Yani çok aşırı bir yoğunluk var özellikle şeylerden dolayı. Turistler özellikle çok yoğun ilgi gösteriyorlar. Sabah saatlerinde oturmak daha zevkli çünkü çok kimse olmuyor. Birazdan zaten size ortamı göstereceğim. İşte polis arabaları vesaire sürekli geçiyor. Olay olur mu? Olay çıkar. Yani burada ya olay derken öyle çok şey değil ama bağırış, çağırış, kavga olabilir. Çünkü zaman ilerledikçe alkolün de etkisiyle olur bu tarz şeyler. Onu size söyleyeyim. Bu arada karavanda tıraş oldum. Güzel tıraş da oldum. Saatler olsun. Bir olay olursa kameramı alır olay mahalline gideriz muhabir gibi. Yok şaka bir tarafa da sürekli şeyler geçiyor ama polis motorize ekipler geçiyor. Karakol var. Gezici polis şube şefliği bir amirliği diye bir yer. Yarın göstereceğim mekanları. Onun dışında dediğim gibi başka da bir sorun yok. Ben evimde gibi rahatım. Normal araba park etmiş gibiyim. Başka da bir sıkıntım yok. Arkadaşlar ortamımız böyle. Aslında yılbaşı öncesi olduğu için bugün 30 Aralık. Yarın yılbaşı olduğu için bugün biraz daha sakin. Normalde buralar hep araç dolardı. Yarın burası ana baba günü olacaktır. Ben de yarın zaten kaçacağım. Sahilde yürüyenler var zaten. Yazın burada park yeri bulmak çok çok zor. Mekanlar tam karşıda. Yol manzaramız da bu zaten. Yukarıda mekanlar var. Dışarı manzaramız da böyle.